Kudüs'ün Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi, Avrupa'yı derinden sarstı. Bazı kaynaklara göre, Papa 3. Urbanus, haberi aldıktan kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ancak, Kudüs'ün 2 Ekim'de düştüğü, Papa'nın ise 22 Ekim'de öldüğü düşünüldüğünde, bu haberin gerçekten ona ulaşıp ulaşmadığı kesin olarak bilinmiyor. Urbanus'un ölümünden sonra göreve gelen Papa 8. Gregorius, yayımladığı beyannamede, Kudüs'ün kaybını, Hristiyan dünyasının işlediği günahlar nedeniyle, Tanrı'nın gönderdiği bir ceza olarak ilan etti. Ancak bu yalnızca bir açıklama değildi. Doğrudan bir çağrıydı. Günahlarının affını isteyen herkes, Kudüs'ü yeniden ele geçirmek için silaha sarılmalıydı. Kilisenin bağışı artık kılıçla ve kanla kazanılacaktı. Papa'nın çağrısı kısa sürede tüm Katolik Avrupa'da yankı buldu. İnsanlar, Tanrı'nın gazabından kurtulmak ve sonsuz barışa erişmek için Kudüs'ü geri almayı kutsal bir görev bildi. Böylece tarihin en büyük seferlerinden biri başladı. 3. Haçlı Seferi. Ama bu sefer de işler biraz farklıydı. Artık yalnızca soylular değil, Avrupa'nın en büyük kralları, bizzat ordularının başında Selahaddin'e karşı sefere çıkıyordu. 3. Haçlı Seferi, Avrupa'nın 3 büyük hükümdarının önderliğinde başladı. İngiltere Kralı Richard, Fransa Kralı Philip ve Kutsal Roma İmparatoru Friedrich Barbarossa. Ancak sefer daha yeni başlamışken büyük bir kayıp yaşandı. Barbarossa, Anadolu'yu geçmeye çalışırken Göksu Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti. İmparatorun ölümü, ordusunun dağılmasına yol açtı ve Almanya'dan gelen kuvvetler büyük ölçüde sefer dışı kaldı. Böylece kutsal topraklara ulaşma görevini Richard ve Philip üstlendi. ...1191 yılının yazında Richard ve Philip, Filistin topraklarına ulaştı. Doğu'nun en önemli liman kentlerinden biri olan Akka'yı kuşatarak, zorlu geçen mücadelelerin ardından 12 Temmuz 1191'de şehri ele geçirdiler. Ardından Kudüs'e ilerlemek için hazırlıklara başladılar. Ancak kutsal topraklardaki ağır şartlar ve hastalıklar Haçlı ordusunu da etkiliyordu. Fransa Kralı Philip, hastalanarak ordusunu Richard'a bıraktı ve ülkesine dönmeye karar verdi. Böylece 3. Haçlı Seferi'nin 3 büyük hükümdarından yalnızca biri kaldı. İngiltere Kralı Richard. Artık tüm Haçlı kuvvetleri onun kılıcının ve iradesinin emrindeydi. Akka'nın alınmasının ardından Richard, Kudüs'e giden yolda stratejik öneme sahip olan Yafa liman şehrine yöneldi. Kıyı boyunca başlattığı yürüyüşü titizlikle planladı. Hıttin'de yaşanan felaketi hatırlayan Richard, susuzluk ve sıcaklık tehlikesini göz önünde bulundurarak, ordusunun suya erişimini sağladı ve güneş çarpmasına karşı önlemler aldı. Ordunun yanında, yaralılar için sığınak oluşturan ve erzak sağlayan bir filo da eşlik ediyordu. Selahaddin'in olası baskınlarına karşı kuvvetlerini sıkı bir formasyonda tuttu. Merkezde ağır süvari alayları yer alıyordu. Bu çekirdek gücün çevresinde ise piyade birlikleri, karadan gelebilecek saldırılara karşı dış hattı koruyordu. İlerleyişin temposu, malzeme konvoylarının hızına göre ayarlanmıştı. Zaman ilerledikçe Selahaddin, yalnızca tacizlerle Haçlı ilerleyişini durduramayacağını anladı. Kararını verdi. Kesin bir savaş. Kaçınılmazdı. Filistin'in nadir bulunan ormanlık bölgelerinden biri olan Arsuf Ormanı, ona kuvvetlerini gizleyerek Haçlıları gafil avlama fırsatı sunuyordu. Çağdaş tarihçiler, Selahaddin'in ordusunun büyük kısmının
süvari birliklerinden oluştuğunu belirtir. Buna karşılık Richard'ın kuvvetleri, okçular, mızrakçılar ve ağır süvarilerden meydana geliyordu. 7 Eylül 1191 sabahı, Haçlı ordusu kampından ayrıldığında, etraftaki keşif birliklerinin hareketliliği, Selahaddin'in ana gücünün yakındaki ormanlık alanda gizlendiğini gösteriyordu. Kral Richard, yürüyüş kolunu büyük bir dikkatle düzenledi. En deneyimli askeri emirleri, özellikle kutsal topraklardaki savaşlarda tecrübe kazanmış isimleri, ordunun en hassas noktalarına, ön ve arka hatlara yerleştirdi. Haçlı ordusunun öncü kuvvetlerini, tapınak şövalyeleri oluşturuyordu. Onları İngilizler, Fransızlar ve çeşitli Kudüs grupları takip ediyordu. Bu birlikler arasında Lusignan Gay da bulunuyordu. Kudüs Krallığı unvanını taşıyan figürlerden biriydi. Selahaddin'in ordusu ise önde. Bedeviler, Sudanlı okçular ve Türk atlı okçuları. Arkalarında ise Memlük Türkleri, Kürtler, Arap savaşçılar ve Selahaddin'in kişisel muhafızları bulunuyordu. Ve şimdi, sıcak Filistin topraklarında, tarihin unutulmaz anlarından biri yazılmak üzereydi. İki büyük ordu, kaderlerini belirlemek için karşı karşıya gelmişti. ...7 Eylül 1191. Arsuf güneşin yakıcı ışığı altında, Akdeniz kıyılarına yakın bir ovada, tarihin akışını değiştirecek bir gün başlıyordu. Haçlı ordusu kıyı boyunca ilerliyordu. Ama pusuda bekleyen bir isim vardı. Selahaddin Eyyubi. Sabrın, disiplinin ve stratejinin sembolü olan bu komutan, düşmanını yormuş, beklediği fırsat anını sonunda yakalamıştı. Saldırı birdenbire başladı. Selahaddin'in sağ kanadı, Haçlıların sol tarafına ani bir baskınla yüklendi. Okçular önden atıldı. Her ok bir uyarıydı. Her darbe, daha büyük bir çatışmanın habercisi. Haçlı sol kanadı zorlanıyordu. Hatlar geriliyor, düzen sarsılıyordu. Selahaddin, saldırının dozunu arttırdı. Merkez birlikler de çatışmalara katıldı. Ama planın devamı vardı. Sol kanat hala beklemedeydi. Hareketsiz, tıpkı bir kılıcın parlamadan önce durması gibi. Ancak tam o sırada beklenmedik bir hamle geldi. Richard durumu fark etti. Haçlı sağ kanadını topladı. Savaş disiplininin ne demek olduğunu göstermek istercesine süvariler sıraya dizildi. Sonra bir anda ileri atıldılar. Toz bulutları içinde ilerleyen ağır süvariler, Selahaddin'in sol kanadına şiddetle çarptı. Hatlar dağıldı, direniş kırıldı. Sol kanat bozguna uğradı. Kaçış başlamıştı. Bu çözülme, zincirleme bir etki yarattı. Sol kanadın düştüğünü gören sağ kanatta panikle çözülmeye başladı. Artık Müslüman ordusu geri çekiliyordu. Kaotik bir şekilde Arsuf ormanlarına doğru dağılıyorlardı. Ama bir kişi yerinden kıpırdamadı. Selahaddin, tepede, sancaktarları ve davulcularıyla birlikte dimdik duruyordu. Geri çekilen askerleri için bir toplanma noktası oluşturmaya çalıştı. Dağılmak üzere olan düzeni kurtarmak istiyordu. O anlarda Haçlılar büyük bir fırsat yakalamıştı. Tarihçi İbnül Esir'e göre, eğer ordunun gerçekten bozguna uğradığını fark etselerdi, saldırıyı sürdürür, çok daha büyük bir yıkım yaratabilirlerdi. Fakat ormanlık alana girme korkusu, bunun bir tuzak olabileceği düşüncesiyle birleşti. Haçlılar durdu ve belki de tarihin seyrini değiştirebilecek bir zaferi kaçırdı. Arsuf Muharebesi, Haçlılar için stratejik bir kazanç, Selahaddin içinse zor bir geri çekilme oldu.
Ama bu bir son değildi. Richard, zaferin ardından Yafa'ya ilerledi. Artık Filistin kıyıları Haçlıların kontrolündeydi ve Kudüs hiç olmadığı kadar tehdit altındaydı.